Erkeklerin cinsellikte yaptığı 10 hatayı konuştuğumuz videonun ikinci serisindeyiz. Altıncı yaptığı hata ne erkeklerin biliyor musunuz? Bir konuda afrodizyak gıdalarla beslenmemek. Şimdi afrodizyak gıdalarla ilgili bir videom vardı. Buraya arkadaşlarım paylaşacaktır YouTube linkini. Afrodizyak beslenmemek bir diğer yaptığımız hata. Çünkü şehir ve teknoloji hayatımıza girdiğinden beri biz bu gıdaların önemini unuttuk. Çünkü fast food besleniyoruz. Sağlıksız ürünler, karbonhidrat ağırlıklı, paketli gıdaları yiyoruz. Her tarafımızı sarmış durumda bu teknoloji. İşte bu karbonhidrat ağırlıklı, rafine şekerli beslenme bizim anti-afrodizyaklar. Ama afrodizyak gıdalar ise gerekli, sağlıklı, mutlu bir cinsel yaşam için de gerekli. Bu supplementler, eğer gıdaları bilmiyorsak, bunun için bazı supplementler de var satılan. Eczanelerden temin edebileceğimiz, şu an piyasa koşullarında çok var. Onlardan temin etmek ve kullanmak neredeyse şu günümüz dünyasında şart oldu. Afrodizyak gıdalardan ve supplementlerden destek alabilirsiniz sevgili beyler. Bu önemli. Özellikle sperm hareketleri, döllenme potansiyeli, ereksiyon kalitesi, kaliteli ereksiyon, uzun soluklu bir cinsel yaşamı sürdürebilmek için de hayatınız boyunca buna bence dikkat edin. 7. madde sexting. Sexting ile ilgili de konuşmuştum. Sekse dair konuşmak, müstehcen konuşmak, seksi konuşmak, erotik mesajlaşma da diyebileceğim bir konu bu. Bununla da ilgili arkadaşlarım link paylaşacaktır. Cinsel içerikli mesajlar gönderin birbirinize, konuşmalar gönderin, fotoğraflar paylaşın, videolar paylaşın. Bunu partnerinizle yaptığınız zaman çok daha güzel olur. Çünkü cinsellik yataktan çok daha önce başlar. Meşhur şarkıcı Sting var biliyorsunuz. Onun meşhur da bir sözü var. Sting demiş ki, karımla 9 saat seviştim. Wow, 9 saat bir erkek için süper performans, erotik filmlerde bile yok. Ama bir nüans var, diyor ki buna akşam yemeği de dahildi. Önce tarihi bir söz. Altını çizmemiz lazım. Bütün erkeklerin kulağına küpe olsun bu söz. Çok önemli bir açıklama. Seksin çünkü yatakta başlamadığına dair bir söz. Akşam yemeğinin de dahil olduğu bir söz. Gün içinde sizin cinsel içerikli fotoğraf, video, sohbet, paylaşımınız partnerinizi diri tutacak, seksi tutacak, istekli tutacak, arzulu tutacak. Seks sadece yatakta başlamıyor. Yatağın dışında da başlatabildiğimiz ölçüde çok güzel oluyor. Sağlıklı olan bu. Ama biz ne yapıyoruz? Yatakta. Yataktan yatağa karımıza dokunuyoruz. Yataktan yatağa karımızı öpüyoruz. En büyük yaptığımız hatalardan biri de bu. Kadın cinsel obje hissediyor kendini. Özel olduğunu hissedemiyor. Sadece bir et bedenden ibaret hissediyor. Ne demek istediğimi anladınız mı? Siz gün içinde karınıza sevgilim demeyin, aşkım seni özledim demeyin, güzel bir mesaj yazmayın. Yani şu an seni arzuluyorum içeren bir mesaj yazmayın. Yemekte gözünün içine bakıp konuşmayın, ilgiyle dinlemeyin. Ondan sonra yatak geldi, ışıklar kapandı. Yine anlamıyorum ki böyle akşam seksi şipşak 5 dakika sırf böyle sonuca odaklı, boşalmaya rahatlığı odaklı bir. Bu cinsellik değil, bu yaşam değil. Cinsellik uzun uzun, doyumlu olmalı, tatminkar olmalı ki sofradan doyarak ikinizle kalkın. Siz fast food yiyorsunuz. Kısacası hamburgerle karnınızı doyuruyorsunuz. Öbür gün cinsel isteğiniz tekrar sönmüyor. Ay ben bir daha seks istiyorum, kadın istemiyor. Olmaz. Olmaz. Böyle bir cinsel yaşantı olmaz. Bu yaşantıya bir an önce son verin. Birbirinize özel olduğunuz uzun zamanlar yaratın. İkinizin de dinlenmiş olduğu, stressiz olduğu zamanlar yaratın. Kadın kendini cinsel obje hissetmemesi için de gün içinde sarılın, öpün. Yani yataktan yatağa sarılıp olmaz, olmaz. Bu yaptığınız bence en büyük hatalardan biri de bu. Gördüğünüz gibi konuş bitmiyor hatalar ki en temellerini konuşacakken. Bir diğeri yatakta düşünmek. Yani düşünmememiz gereken en son yer. Biz galiba Türkler böyleyiz. Düşünmemiz gereken yerde düşünmüyoruz. Düşünmememiz gereken yerde tuhaf tuhaf şeyleri düşünürken bulabiliyoruz kendimizi. İşte cinsel eylemde de
çok şeyi hayal etmek, faturayı düşünmek, yarın yapacağımız işi düşünmek, yemeği düşünmek, koltuk kanepeyi düşünmek, planlar yapmak ki bunu genellikle kadınlar yapıyor. Ama erkeklerin de yaptığını söyleyebilirim. Seksten bizi uzaklaştırıyor. Biz aslında partnerimize odaklanmamız gereken bir eylemken cinsellik tuhaf bir yere doğru evriliyor. Cinselliğe odaklandığımızda mutlu oluruz. Bu seks yaparken kalk sen aklına geliyor diyor ki neden geldim ben bu dünyaya? Hayatın anlamı neydi? Ya tuhaf tuhaf şeyler düşünmeyelim değil mi? Yani düşünceli bir zihinle seks yapmaya gerek yok. Seks yapmayın da zaten eğer bir zihniniz doluysa seks yapmayın. Çünkü bu yanlış yerde düşünürsek tabii ki kaos, cinsel sorunlar yaşarız. Ondan sonra da ben ereksiyonumu niye sürdüremiyorum? Vay ben niye erken boşalıyorum dersiniz. Kafayı boşaltıyoruz seks sırasında. Öncesinde rahatlamış ve gevşemiş halde başlıyoruz. Gerekirse nefes, gerekirse masaj, gerekirse sıcak duş. Bu tarz şeyleri yaparak başlayın eğer aşırı düşünceler içindeyseniz veya partnerinizin erojen bölgelerine, kendi bedeninizdeki erojen bölgelere odaklanın, partnerinize odaklanın, kendi erojen bölgelerinize odaklanın, bedenden gelen hazla, hisle odaklanın, sesler çıkartın. Zihni susturmanın en kolay yolu, düşünceleri susturmanın en kolay yolu ses çıkartmak ve hislere, haz bölgelerinden gelen duyumlara odaklanmak. Bunu yaşadığınız zaman işte düşünme eylemi, zihin susacaktır, düşünme eylemi de bitecektir. Bir diğer madde erkeklerin seks sırasında yaptığı hatalardan biri de mahremiyet. Seksin yapıldığı ortamda mahremiyet anlamında önemli. Yani şimdi yatak odasında çocuklar yatarken seks yapmak, onlar uyurken seks yapmak yani olmaz böyle bir şey. Ya çoluk çocuğun zaten yatak odasında ne işi var? Çocuk 1 yaşından sonra odasına ayıracaksınız. Bu kadar basit. Çocuğunuz hasta ve yanınıza yatırdıysanız da o gün seks yapmayın. Birçok danışanım, birçok kadın neden vajinismus biliyor musunuz? Çünkü sizin seks yaparkenki görüntülerinize maruz kalmışlar ya da duymuşlar. Birçok erkek neden seksten uzaklaşıyor, ereksiyon sorunu yaşıyor ya da homoseksüelliğe meyil ediyor? İşte bu travmalar. Siz uyur zannederken o çocuklarınız travma oluyor beyefendiler, hanımefendiler. Ebeveyn banyosunun olmadığı bir evde seks yapmayın. Bu da ayrı bir travma. Yatak odasında yapacaksanız sizin mahrem alanınızda olmalı. Mahremiyete dikkat etmelisiniz. Çünkü bu gerçekten önemli bir konu. Çoluğunuzu, çocuğunuzu düşünmeniz gerekiyor. Her şey cinsel dürtü demek değil. O dürtülerinizi yaşayacaksınız. Legal olarak yaşayacaksınız tabii ki eşinizle ama düşünmeniz gereken evlatlarınız olduğunda sevgili beyler ve hanımlar unutmayın. Yan odada eğer çocuk yatıyorsa sesinize de tabii ki dikkat etmeniz lazım. Ne yapalım? Çok kolay ya. Yani nasıl izolasyon anlamında duvarlara bir şeyler yapılıyor. Çok maliyetli bir şey de değil. Seks odanız sizin yatak odanız. Onun mahremiyetini koruyacak şekilde ses önlemlerini de alın. Ya da çocuğun odasını sizin yanınızda değil, diğer odaya yapın. Bu şekilde bir şeyler çözmeye çalışın. Aile içinde hepimizin problemleri oluyor. Yani evlilik ve ilişki problemleri oluyor, olmuyor desek yalan olur. İşte bu problemleri çözmeden yatağa gitmeyin. Yani kavgayı yatakta sevişerek çözmeye çalışmayın. Bu da diğer bir yaptığınız hata. Daha sonra cinsel problemler yaşamanıza neden olur ileri vadede. Buna da dikkat edin. Hangi saatte olursa olsun seksi yaptığımız zaman da önemli. Burada da yaptığımız hatalar var. İşte gelmiş cuma akşamı, haftanın yorgunluğu tepede. Sırf işte cumartesi çalışmıyorum diye cuma gecelerinizin son saatlerinde de beden yorulmuş, zihin yorulmuş, güya rahatlayıp boşalacağız diye seks yapmaya çalışıyorsunuz. Gecenin 2'sinde, 3'ünde büyük hata. Sabah uyandığınızda dinç bedenle, zinde bir zihinle ve gerçekten hormonların uyandığı zaman seks yapmak doğru olan. Bu sizi hem isteğinizi diri tutar, hem hissiyatınızı arttırır, hem keyfinizi arttırır, hem de bunu bir zorunluluk olarak görmezsiniz. Sekse özel zamanlar ayırın kısacası. Konuş 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 bitmiyor. O kadar çok hata var ki bizim hata olarak gördüğümüz adeta binbir gece masalları misali. Her gece için bir hata olabilir. Evet insanız. Hepimiz hata yapabiliriz. Bunları konuşsam süre yetmez. O yüzden hata demek, ders almak demek, bizim öğrenmemiz,
büyümemiz demek, gelişmemiz demek. Hayatta yaptığımız hatalar bizim gelişmemiz için küçük mesajlar adeta. Ama ne yazık ki biz o mesajları bazen böyle odunluğumuz yüzünden almayınca aynı hataları tekrar tekrar yapıyoruz. Şimdi bu anlattıklarımdan belki bilerek ya da bilmeyerek alışkanlık gereği yaptığınız hatalar olduğunuzu fark ettiyseniz bunları düzeltmeye çalışın. Muhtemelen hepimiz bunları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bir de hatanın ötesinde ciddi kusurlar var. Bunları hatta hata açısından baktığımızda ciddi hukuki yaptırımlar da getirecek durumlar var. Bunları cinsel yaşamdaki hata olarak kabul etmiyoruz. Suç olarak görüyoruz. Zorlama, şiddet gibi konular. Kaç böyle bir durum var ki hatta buna insanlık suçu. Misal, bunlara da dikkat edin. Misal, evlisiniz ya da sevgiliniz var, partneriniz var. Onun isteği dışında onunla seks yapacağınız anlamına gelmiyor. Yani hiçbir erkek bir kadını karısı dahi olsa zorlayamaz. Ona zorla sahip olamaz. Ona tecavüz edemez. Günümüz Türkiye'sinde evlilik içi tecavüzler çok fazla. Öyle böyle değil. Erkekler bunu kadınların görevi, kadınlık görevin deyip zor yapıyorlar. Sonra da gel o kadından sevgi gör, ilgi gör, cinsel istek gör, orgazm olmasını bekle. Yok böyle bir dünya. Dünyanın hiçbir yerinde de olamaz. O nedenle de cinsellik yaşarken karşı tarafın rızası ve isteği ve izni olmadan yapılmaması gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Bu bir insanlık suçu. Bunu yapan taraf şiddet uygulamaktan zevk alabilir. Sadistik bir eğilim ve arzu içindedir. Ama diğer tarafın bu gönülden isteği var mı, rızası var mı bakmak lazım. Eğer biri sadist, diğeri mazoşistse sorun yok, tencere kapak. Ama diğer taraf mazoşist değilse bu bir suç. Sevgili kadınlar, aile içinde eşiniz size zorla sahip olamaz. Bu hukuki bir suç. Türkiye'de yasalar şunu söylüyor. Evliysen düzenli cinsellik yaşaman gerekiyor. Yaşamaman bir kusur, bir suç, bir boşanma sebebi aması var. Eşinle zorla cinsellik yaşaman o da bir boşanma sebebi. Yani bu nedenle biz kusurlardan suça kadar giden büyük bir spektrumun içindeyiz. Bundan dolayı da şiddet uygulamak, taciz etmek, tecavüz etmek, istismarda bulunmak, karşı tarafı rahatsız edici cinsel içerikli materyal paylaşmak, bunların hepsi rızaya dahil. Eğer rıza yoksa hem kusur hem de cinsel suç ve hukuki yaptırımı var. Böyle bir durum yaşıyorsanız da gereken hukuki mercilere başvurabilirsiniz. Cinsellikte en önemli şey birbirinizin bedenini bir armağan gibi paylaşmak. Cinsellik birbirinizin bedenini keyif alarak paylaşmak. Karşılıklı rıza, karşılıklı istekle yapılan bir eylem. Bir ruh beden bütünlüğü. Ama bu bir zorla olan eyleme geldiği zaman, rıza olmayan bir eyleme geldiği zaman suç. Rahatsız edici şeyleri konuştum biliyorum. Yani güzel başladık, videonun sonunda rahatsız edici şeyleri konuştum ama bu da hayatın gerçeği. Bunları, yaptığımız hataları fırsat gibi görüp kendimizi geliştirelim. Her hata bize bir şeyler öğretir aslında, bunu bilelim. Hata kısmının büyük bir kısmında cinsel yaşamımız güzelleşebilir, doğru. Bunu iç hesaplaşmayla kendimizle konuşabildiğimiz, partnerimizle konuşabildiğimizde daha iyi duruma gelebiliriz ama az önce bahsettiğim hatalar kusur değil, suç. Bunlar hayatımızda olmasın. Çünkü cinsellik bizim keyif aldığımız, mutlu olduğumuz, mutlu ettiğimiz bir eylem. Kendimize, partnerimize hayatı zehir ettiğimiz, eziyet ettiğimiz bir şekle dönüşmemeli. Sevgili izleyicilerim, bu videoda biraz böyle can sıkıcı konularla bitirmiş olmakla beraber dilerim bunlar hayatınıza hiç olmasını olacak eylemlerden de uzak durursunuz. Ve son olarak yeni çıkarttığım kitaptan bahsetmek istiyorum. Güzel bitirelim efendim. Yarım kalmasın, cinsel mutluluğa giden yolda hiçbir kadın, hiçbir erkek yarım kalmasın. Bu kitapta size ilk gece efsanelerini anlattım. İlk gece kanamasının nedeni kızlık zarı değildir. Bunu anlattım.
Cinsel isteğin aslında menopozdan etkilenmediğini anlattım. Penise erkeğin değil, bilinçaltının hükmettiğini anlattım. Penisin aklı yok, fikri değil anlattım. Bu sevişme süresi ne kadar olmalıdır anlattım. Kadınlar kaç defa orgazm olabilir? Kadınların ve erkeklerin erojen bölgeleri gibi birçok bilmediğiniz ve merak ettiğiniz konuları cinsel tıp literatürü eşliğinde bilimsel olarak sizin anlayacağınız dille anlattım. Tıpkı videolarımda olduğu gibi. Bütün platformlarda var. Arkadaşlarım linki aşağıya paylaşacaktır. Oradan alın, okuyun, okutturun, başucu kitabı yapın ve birbirinize önümüz 14 Şubat Sevgililer Günü hediye edin. Kısacası bu bizim en önemli yaşamımız, cinsel hayatımız, özel yaşamımız. Hatalardan olabildiğince arındığımız keyifli ve mutlu bir cinsel yaşam diliyorum efendim. Hoşça kalın.